Merhaba arkadaşlar. Yine size çok güzel bir çanta tarifi anlatacağım şimdi. Hep beraber güzel bir şekilde örürüz inşallah. Çok kolay çanta tarifimiz. Ben bu şekilde 3 tane renk tercih ettim. Ama siz isterseniz düz renkle de örebilirsiniz. Ya da isterseniz 2-3 sırada bir değiştirerek çizgili bir çantada yapabilirsiniz. Ya da açık rengi ortaya koyabilirsiniz. Yani dilediğiniz gibi örebilirsiniz. Ben bu şekilde askısını da kendim ördüm ve boncuklarla sabitledim buraya. Siz isterseniz ahşap saplar kullanabilirsiniz ya da deri saplar kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kolay çantamız bu da. Kolay çantalarımızdan. Tabanının örülüşünü de anlattım videonun içinde. Askının örülüşünü de anlattım. Gayet güzel bir çantamız oldu. 210 gram ip yeterli oldu çantamıza. Tabi farklı renklerden. Bu renkten daha az gitti. Bu renk ve diğer rengimizden, koyuyla açık rengimizden daha çok gitti. Ortadakine daha az ip gitti. Toplamda 210 gram ip yeterli olur. Lütfen bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Instagram'dan, Facebook'tan bana ulaşarak örmemi istediğiniz çanta modelleri varsa fotoğrafını gönderebilirsiniz. Eğer örebilirsem YouTube kanalımda paylaşırım. Çantamızın ölçülerini videonun sonunda verdim. Eninin uzunluğunun ölçüsünü. Modelimiz 3'ün katlarından oluşuyor. Siz de 3'ün katlarından oluşan miktarlarda en yakın olan sayıya ulaşabilirsiniz. Eğer fazla gelirse bir tane 2 tane burada geçiş yerinde eksiltebilirsiniz. Bir problem olmuyor. Evet, hep beraber çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı kağıt iple örüyorum. Ve 3.50 milim tığ kullandım. Şöyle ipimizi parmağımıza doladık. Ve bir tane halka yaptık. Tığımızı bu halkanın içinden geçirip ilmeğimizi doluyoruz. Ve bu şekilde bir zincirle sabitliyoruz. Ve bu halkanın içinden tığımıza ipi dolayıp bu şekilde zincirler çekerek taban kısmımızı örmeye başlıyoruz. Buradaki zincirlerimiz 30 santime ulaşana kadar bu şekilde zincir çekip gelelim. Evet, 40 tane zincir çektim şu an ve 30 santim oldu. 40 tane zincirimiz şu şekilde 30 santim oldu. Şimdi bir tane dönüş için fazlalık zincir çekelim ve burada sonuncu yaptığımız zincirden başlayarak hepsine bu şekilde tek kanadından tutturarak sık iğneler yapacağız. Bütün zincirlerimize birer tane sık iğnemizi yapalım. Ve toplamda 40 tane sık iğnemiz olacak burada. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım zincirlerimizin sonuna kadar. 40 tane sık iğnemizi yaptık. Ve bu kenarda bir tane zincir çekip çeviriyoruz. Ve bu ilk önümüzdeki sık iğneden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Yine tabanımızı oluştururken hep sık iğneler yapıyoruz. Ve bu şekilde yine 40 tane sık iğnemizi yapacağız. Yapıp gelelim. Evet, şu anda 39 tane sık iğnemiz var ve burada kenardakini unutmayalım. Bununla beraber 40 tane sık iğnemiz oldu. Yine bir zincir çekip çeviriyoruz ve birinci sık iğneden başlayarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Yine 40 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar bu kenarda bir tane zincir çekip geri döneceğiz. 40 sık iğne, bir zincir, 40 sık iğne, bir zincir olacak şekilde tabanımızın genişliğini ne kadar istiyorsak o boya ulaşana kadar tekrarlayacağız bu işlemi. Evet, örüp geleyim tabanı ve kaç santim kaç sıra ördüğümü size söyleyeyim.
Çantamızın tabanını ördük. K tipli ördüğüm ipleri ütülüyorum ben. Ütüledim. Bu şekilde tabanımız bitmiş oldu. Şimdi kaç sıra örmüşüm bir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra sık iğne örüp geldik. 40 taneydi sık iğnemiz. Şöyle tabanımızın ölçüsü şu şekilde ölçtüğümüz zaman tam olarak 28 santim oldu uzunluğu. Eni de 9,5 santim, 9-10 santim, yani elden ele değişecektir bu ölçü. 16 sıra ördüğümüz zaman tek geliyor. Şimdi 40 tane sık iğnemizi yaptık ve bu köşe kısmına kadar geldik. Burada bu köşemize bir tane daha sık iğne yapalım. Ve her sık iğne sırası için bir tane sık iğnemiz olacak. Yani bu kenarda 16 tane sık iğneye ihtiyacımız olacak. Her sık iğne sırasının sonuna bir tane sık iğne yapıyoruz. Hepsine bir tane, bir bu kesik çizgi gibi görünen yerlere, şöyle çizgi olarak görünen yere, bir tane de bu çizgi gibi görünen yere. Bu şekilde her sık iğne sırasının sonuna bir tane sık iğnemizi yapalım. Köşeye kadar yapıp gelelim. Evet, 15 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada birinci üste çıktığımız ilk yerdeki zincirin bu şekilde boşta kalmış olan kanatları vardı. Zincirin üstüne sık iğne yaptığımızda bu köşedekine batıyoruz. 16 tane sık iğnemiz oldu. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapalım. Ve bu kenarımızda bütün zincirlerimizin bu kenarlarına batarak birer tane sık iğne yapacağız. Bu kenarımız için de 40 tane sık iğnemiz olacak. Evet, buraya kadar örüp geldik. Şimdi bu kenarımızda 40 tane sık iğne yaptıktan sonra burada aynı boşluğa bir tane daha batmıştık. 40 tane bu kenarımızda sık iğne var. Bu kenarımızda 16 tane sık iğne var. Yani bir tanesine 2 tane battığımızda burada 16, burada 40 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, bu köşemize de yine 2 tane batmıştık ve bu kenarımızda da 16 tane sık iğnemizi yaptık. Ve başlangıç yerimize geldik. Burada 2 tane batmıyoruz. Burada bir tane battık ve 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi birinci sık iğnenin tepesinden batalım. Ve bir kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Ve aynı battığımız, kaydırma yaptığımız boşluğa bir tane de sık iğne yapalım. Hepsine birer tane sık iğne yapacağız bu sırada. Sadece sık iğneler yapıyoruz. Bütün tabanımızın kenarına, hepsine bir sıra boyunca birer tane sık iğnemizi yapalım. Bu köşelerde de bir tane, yani her önümüze gelen sık iğneye bir tane sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Burada ilk zincir çekip de ilk yapmış olduğumuz sık iğnemiz vardı. Buna da yer belirleyicimizi takalım. Sıramızı kaybetmeyelim başlangıç yerine. Evet, buraya kadar toplamda 112 tane sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, 112 tane sık iğnemizi yapıp geldik. Şimdi burada kaydırma yaptığımız yere atlayacağız ve yer belirleyicimizi çıkaralım. Bu kaydırmamızı atladık ve birinci sık iğneye batarak bir tane zincir çekelim yine. Pardon, bir kaydırma yaptık. Şimdi de bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yapalım. Ve hepsine yine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ve birinci yaptığımız sık iğneye yer belirleyicimizi takalım.
Hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırada da. Evet, modelimizi oluşturmaya başlayana kadar birkaç sıra sık iğne öreceğim ben. Kaç sıra sık iğne ördüğümü ve kaç santim olduğunu uzunluğa ulaştığım zaman size söyleyeceğim. Renk geçişi yapacağım zaman. Evet, bu şekilde 112 taneden oluşan sık iğnelerimizi yine buradaki geçiş yerinde kaydırmamızı yapıp bir zincir çekerek döne döne örüp geliyoruz. Evet, sık iğnelerimizi bu şekilde örüp geldim ben. Ve burada kaç sıra örmüşüz? Burası birleştirme yerinden sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra. Bu sırayla beraber 14 sıra sık iğnemizi ördük. Şöyle ben santim olarak da ölçüsünü vereyim. Şöyle 8 santim. 8 santim yeşil ipimizle ördüm. Eğer siz aynı renkle bitirmek istiyorsanız, farklı renklerle devam etmek istemiyorsanız bu ipimizle direkt model uygulamaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben farklı bir iple öreceğim için, rengini değiştireceğim için diğer ipimle devam edeceğim modelimizi anlatmaya. Yine burada 112 tane sık iğnemizi yaptık. Ve burada birinci sık iğnemizden batarak bir kaydırma yapıyoruz. Şimdi siz normal iple devam edecekseniz burada 3 tane zincir çekerek devam edebilirsiniz. Ama ben renk geçişi yapacağım için burada diğer rengimi ekleyeceğim. Çantamıza devam etmek için. Bu şekilde yapıyorum ip geçişlerini. Bu ipimizle kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekeceğiz modelimizi uygularken. Ve ip geçişlerinde bu uçlarımızı çekeleyip uçlarımızı daha sonra içinden yürüterek kaybediyoruz. Tığımıza doladık. Ve bu zincir 3 tane zincir çektiğimiz ikili trabzan olarak sayılıyor. Buradakini atlıyoruz onun için. Bunun içine yapmıştık 3 tane zincirimizi. Diğerine batalım. İkili trabzan yapıyoruz. Ve şimdi burada en son yapmış olduğumuz sık iğneye batarak bir ikili trabzan daha yapacağız. Üstüne doladık. Ve bu şekilde geriye doğru batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı buraya yapacağız. Hepsini bir seferde ördük. Tığımıza doladık. Önümüzdeki sık iğnenin tepesine atlıyoruz ve diğerine 2 tane, bir ve diğerine bir tane daha, 2 tane ikili trabzan yaptık buraya. Ayrı ayrı birer tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu iplerimizi daha sonra içinden yürütelim. Ve burada arkada bir tane sık iğne atlamıştık. O sık iğneye tekrar geri dönerek ilmeğimizi çıkarıyoruz ve hepsini bir seferde örüyoruz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye batarak ikili trabzan ve öbür sık iğneye batarak bir ikili trabzan daha. 2 tane ikili trabzanımız oldu. Tığımıza doladık. Ve burada arkada atlamış olduğumuz sık iğnenin tepesine geri döndük. Bu şekilde ilmeğimizi çıkardık ve hepsini bir seferde örüyoruz. Tekrar tığımıza doladık. Önümüzdekini atladık. Diğerine ikili trabzan. Bir ikili trabzan daha. Diğer sık iğneye. Tığımıza doladık ve burada atlamış olduğumuz arkada bıraktığımız sık iğneden batarak hepsini çıkardık ve bir seferde ördük. Evet, modelimiz bu şekilde oluşuyor. Bir sıra boyunca gösterdiğim modeli uygulayıp buraya kadar geliyoruz. Bir sıra boyunca modelimi uygulayıp geldim.
Burada önümde bir tane fazlalık sık iğnem oldu. Modelimiz 3'ün katlarından oluşuyor. Onun için bir tane fazlalığımız kaldı. Bunu atlıyoruz. Ve burada birinci yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batarak bir kaydırma yapalım. Buradaki 3 tane çekmiş olduğumuz zinciri atladık ve buradaki bir tane 2 tane trabzan yapmıştık. Birincisine batmış olduk. 3 tane zincir çekelim. Ve bu bir trabzan yerine sayıldı bu zincirlerimiz. Önümüzdeki trabzana burada geriden batıp da yapmış olduğumuz bir seferde ördüğümüz trabzana denk gelecek bu trabzan. Buraya bir tane ikili trabzan yapalım. Zincirle beraber saydığımız zaman 1-2 tane ikili trabzanımız oldu burada. Şöyle göstereyim bakmak isterseniz. Ve burada kaydırma yaptığımız yere buraya geriye doğru döndük. Kaydırma yaptığımız yerden bir ilmek çıkardık. Ve hepsini bir seferde örüyoruz. Önümüzdeki trabzanı alt sırada 2 tane yapmış olduğumuz trabzanın birincisini yani atlıyoruz. Diğerine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Ve burada altta geriye doğru dönerek battığımız trabzanın tepesine batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Ve bu arada atlamış olduğumuz trabzanın tepesine dönüyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Uzun bir ilmek uzatıyoruz ipimizi. Ve tığımızdaki 3 ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Tığımıza doladık. Önümüzdeki trabzanın tepesine atlıyoruz. Diğerine bir tane ikili trabzan. Ve önümüzdeki trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan. Tığımıza doluyoruz. Ve burada arkada atlamış olduğumuz trabzanın tepesine batarak şu şekilde ilmeğimizi genişletiyoruz. Hepsini bir seferde ördük. Evet, modelimiz bu şekilde oluşuyor. Bir trabzan atlayıp 2 trabzan yapıyoruz. Ve atlamış olduğumuz trabzana geri dönüp bir ilmek çıkarıp hepsini bir seferde örüyoruz. Evet, her sıra bu şekilde ilerleyecek. Farklı bir modelimiz yok. Aynı model, aynı modelin tepesine denk gelecek şekilde ayarladık. Bu şekilde örelim bütün sıralarımızı. Ben bunu da yine 8 santim kadar ördükten sonra açık bir renkle tekrar öreceğim. İpimi yine aynı burada gösterdiğim gibi kaydırmayı yaparken diğer ipimi ekleyip devam edeceğim 3 zincirle. Çantanın boyu istediğim uzunluğa ulaşana kadar bu modeli uygulayacağım. Siz isterseniz renk değiştirmeyebilirsiniz. Aynı renkle devam edebilirsiniz. En son bittikten sonra 3 sırada sık iğne öreceğim en tepesinde bitirirken çantamı. Oraya kadar kaç sıra ördüğümü de sizler için bitirdikten sonra sayacağım. Bu şekilde aynı modeli tekrarlayıp gelelim. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örüp geliyoruz. Şimdi ben bir sıra daha örüp geldim. Burada da bir üst sıraya nasıl geçtiğimi anlatayım diye. Daha sonra aynı şekilde öreceğiz. Gerisini anlatmayacağım. Evet, tığımıza doladık ve yine önümüzdeki trabzana atladık. Diğerine battık. İkili trabzan. Ve önümüzdeki sonuncu trabzana da bir tane ikili trabzan. Ve şimdi atlamış olduğumuz trabzana geri dönerek bir trabzan çıkarıyoruz. Hepsini bir seferde örüyoruz. Ve burada yine 3 tane zincir çektiğimizin zincirine değil, ilk yapmış olduğumuz trabzana batarak yine kaydırma yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. 3 tane zincir çektik. Ve önümüzdeki trabzana hemen bir tane ikili trabzan yaptık. Yine burada geriye dönerek burada kaydırma yaptığımız yere batıyoruz. İlmek genişlettik. Üçünü bir seferde ördük. Evet, sıra geçişlerimiz bu şekilde oluyor. Onu da anlatayım. Modelimizi iyice anladıysanız artık aynı şekilde döne döne örerek devam edeceğiz.
Farklı bir işlemimiz yok. Aynı şekilde örüp çantamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı modeli uyguluyoruz. Evet, örüp gelelim aynı şekilde istediğimiz boya ulaşana kadar. Evet, çantamızı örüp geldim. Şöyle saydığımız zaman burada göstermiş olduğum modelimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra uyguladım. Ve üstüne açık renkli ipimizi ekledim. Aynı burada eklediğimiz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 sırada açık rengimizle ördüm. Şöyle santim olarak da ölçüsünü verirsek şöyle ölçtüğümüz zaman hepsini 24 santim olana kadar uzatmışım yüksekliğini. Siz de eğer aynı ölçülerde yapıyorsanız. Buradaki rengimizle 8,5 santim olana kadar örmüşüm. Açık rengimizi 6,5 santim olana kadar örmüşüm. 6,5 şöyle 7 santim olana kadar örmüşüm. Şimdi bu açık rengimizin üstüne 3 sıra sık iğne öreceğim. Çantamızın ağız kısmı için 3 sıra sık iğne öreceğiz. Şu şekilde en son modelimizi yaptıktan sonra buradaki yine aynı eklediğimiz yerden batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektik ve aynı boşluğa bir tane de sık iğnemizi yapalım. Ve bütün buradaki önümüze gelen bütün trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapacağız bu sıramızda. Bu birinci sık iğnemize yer belirleyicimizi takalım. Şöyle sıramız kaybolmasın. Evet, hepsine birer tane bütün trabzanların tepesine sık iğnemizi yapacağız. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi ördüm. Yer belirleyicimizi taktığımız yere kadar geldik. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve bu birinci sık iğneye batarak yine bir tane kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yere bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapacağız. Hepsine bir sıra. Bu ilk başta birinci yapmış olduğumuz sık iğneye yer belirleyicimizi takalım. Şimdi bu sırayı ördükten sonra tekrar bir zincir çekerek bir sıraya çıkacağım. Ve tekrar sık iğne öreceğim. Buraya 3 sıra sık iğne yapacağım. Yani bir sıra sık iğnemizi yapmıştık. Bu sıra ikinci oluyor. Bir sıra daha sık iğne öreceğim buraya. Ve çantamızı bitireceğiz. Evet, 2 sıra yani toplamda 3 sıra sık iğnemiz olacak şekilde sık iğnelerimizi örüp gelelim. Evet, en son sık iğnemizi örmüştük. Burada 3 sıra boyunca sık iğne ördüm. 1, 2, 3 sıra sık iğnemizi ördük. Ve burada ipimizi kestik. Sonuncu sık iğnemizde ipimizi bu şekilde tutarak çıkarıyoruz. Ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin bu şekilde altından geçirip ipimizi doladık ve çantamızın iç yüzüne doğru çektik. Ve şimdi burada en son ilmeğimizi çıkardığımız sonuncu sık iğnenin şu şekildeki kanadını bir tutturduk. Burada ortasından tığımızı yine çıkardık. Ve ipimizi aynen buradan geriye doğru çantamızın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Ve sıra bitişlerimiz bu şekilde düzgün görünüyor. Bu ipimizi de burada bir kez düğümleyip şurada tığımızla alttaki ilmekten tutturarak bir kez tığımızda döndürerek düğüm atalım. Ve buradaki sık iğnelerin iç yüzünde bu ipimizi içinden sık iğnelerin altından geçirerek fazlalık ucumuzu kesiyoruz. Şimdi ben bu şekilde trabzanlardan oluşan bir askı tercih ettim. Ama siz farklı bir askıda kullanabilirsiniz. Bu şekilde boncuklarla
buraya sabitledim askımızı. Siz dikebilirsiniz boncuğunuz yoksa. Ya da hazır askı da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde şimdi bu yönüne de yine nasıl yaptığımı anlatacağım size. Askı kısmımızı, sap kısmımızı yani. Ben kağıt iple ördüğüm ipleri ütülüyorum. Askımızı takmadan önce ütüledim. İç yüzünden, ters yüzünden yani ütünün içinden ütüledim. Daha düzgün durması için. Şimdi askımızı nasıl yaptığımızı gösterebilirim. Şimdi boncuklara ihtiyacımız var. Şu şekilde ipimizi elimize dolayalım. Tığımızı içinden geçirip ucumuzu düğümlüyoruz. 1-2 tane zincir çektik. Ve boncuğumuzun içinden tığımızı geçirelim. Ve ilmeğimizi takarak bu şekilde çıkarıyoruz bu yöne doğru. Ve burada bir tane kaydırmayla sabitleyelim. Şimdi bu ipimizi de bu şekilde içinden yürütebiliriz. Burada bir zincir çekelim. Ve şu şekilde ön yüzündeki halkalarımızın altından tığımızı geçirip buraya aynı halkanın içinden yine geçiriyoruz. 2 tane sık iğne yaptık. Kenar kısmı için 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip dönüyoruz. Ve önümüzdeki birinci sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Ve aynı sık iğnenin içine bir tane daha ikili trabzanımızı yapalım. Tekrar tığımıza doladık. Bir sonraki sık iğneye 2 tane sık iğne yapmıştık alt sırada. Diğer sık iğnemizde de ikili trabzan. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha ikili trabzan. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanımız oldu. Dönüşlerde 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Önümüzdeki ilk trabzanı atlıyoruz. Çünkü bu zincir bir trabzan sayılıyor. Bunu atlıyoruz. Diğer boşluktan batarak ikili trabzan yapıyoruz. Evet, hepsine, bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Burada sonuncu zincir çekip de döndüğümüz trabzanı unutmuyoruz. 3 tane zincir çekip de dönmüştük. Ve bu zincirlerin üçüncüsüne, en tepesindekine batarak bir tane de ikili trabzan bu şekilde yapıyoruz. Bu sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Modeli çevirdik. Önümüzdeki ilk trabzanı atladık. Diğerinden yine trabzanlarımızı yapalım. Zincirle beraber 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizin üçüncüsünü unutmuyoruz burada. Evet, bu şekilde sadece trabzanlardan oluşacak askımız. Şimdi 3 tane zincirle döneceğiz yine ve devam edeceğiz örmeye. Şimdi 1, 2, 3 sıra ikili trabzanımız oldu. Bu sıralarımız 20'ye ulaşana kadar, yani 20 sıra ikili trabzan yapacağız. Ve daha sonra diğer boncuğumuzu ekleyeceğiz. İkili trabzanlarımızı 20 sıra örüp gelelim. 20 sıra boyunca örüp geldik askımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle santim olarak da ölçelim. Trabzan sıralarımızı ölçtüğümüz zaman 24 santim, pardon 34 santim örmüş olduk. 20 sıra ikili trabzan yaptığımız zaman. Şimdi sonuncu 20. sıramızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekelim ve bu dibindeki birinci sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şu şekilde tığımızı
geçiriyoruz boncuğumuzun içinden ve tığımızı direkt bu şekilde çıkararak bir kaydırmayla sabitliyoruz buraya. Bir tane, bir kez daha kaydırma yaptık ve sabitlemiş olduk. Şimdi bu sonuncu trabzana batalım. Bu aradaki trabzanları atlıyoruz ve en sondakine batarak bir tane sık iğne yapıp bir tane de zincir çektik. İpimizi kesip uçlarımızı temizleyeceğiz artık. Şu şekilde ucumuzu çıkardık. Şimdi çantamızın bu ön kısmında aynı bu iki kenarını şu şekilde yatay olarak tuttuğumuz zaman tabanların tam iki kenarına denk gelen yerde eşitledikten sonra diğer askıları taktığımız yerlerin tam arkasına şöyle kenardan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. boşluğumuza ve buradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkisinde de 7. boşluklarımıza geçirelim boncuklarımızı. Şu iç kısmından çantamızın ön yüzüne doğru geçiriyoruz. Eğer sizin boncuğunuz daha büyükse isterseniz askımıza başlarken buradan başlayabilirsiniz. Yani boncuğumuzu takıp direkt buradan trabzanları örerek devam edebilirsiniz. İpimizi tabi bu yöne aldıktan sonra. Şimdi bu uçlarımızı daha sonra içinden yürüterek kaybedeceğiz burada. Şu şekilde bu askımızı da aynı 7.'ye denk gelen yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onu da çıkaralım. Kesinlikle çıkmayacaktır bunlar. Gayet sağlam. Tabii ki küçük boncuk takmayın. Biraz büyük bir boncuk takın. Şöyle düzenleyelim. Bu uçlarımızı kaybediyoruz. İyice. Siz isterseniz ahşap saplar da kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz farklı şekillerde de örebilirsiniz. Bu şekilde boncuk takmayabilirsiniz. Dikebilirsiniz. Düğüm atabilirsiniz buralara. Boncuğunuz yoksa. İşte şunları düzenleyelim. Ve bu iplerimizi kaybedip çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çantamızın iplerini, uçlarını temizledik ve kestik fazlalık uçlarımızı. Ve çantanın bitmiş hali bu şekilde oldu. Şimdi çantamız bittikten sonra çantamızın eni 32 santim. Ve şöyle yüksekliğini tabana kadar olan ölçersek şöyle ölçelim. Evet, yüksekliğimiz 27 santim oldu tabana kadar. Evet, bu şekilde çok güzel bir çantamız oldu. Bu da gayet şık şirin bir çantamız oldu. Evet, siz ağız kısmına fermuar dikebilirsiniz ya da çıt çıt dikebilirsiniz. İsterseniz buraya kapak da örebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Çıt çıt dikmeyi düşünüyorum ben. Daha şimdi dikmedim. Daha sonra astarlatmak isterseniz astarlatabilirsiniz. Evet, bu şekilde güzel bir çantamız oldu. Evet, farklı, değişik, daha güzel çanta tarifleriyle görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Bu arada fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ördünüz mü? Ördüyseniz beğendiniz mi? Tabii bu renk geçişlerini de siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tek renkte örebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim.